26 Eylül 1983. Kulağa çok sıradan bir gün gibi geliyor. Soğuk Savaş yılları, dünya farklı, Türkiye farklı. Ama yaşadığımız bugünle ne alakası var ki? Vallahi hiç öyle düşünmeyin. Çünkü o gece öyle bir şey oldu ki, şu an nefes alıyorsak bunu o gece görevini yapan tek bir adama borçluyuz. Çünkü dünya o gece kimse farkında olmadan nükleer bir savaşın eşiğine geldi. Ama buna engel olan, yani dünyayı o gece kurtaran adamı kimse alkışlamadı, takdir etmedi. Hatta bunu bilen, bu gerçeğin ne kadar büyük olduğunu kavrayan neredeyse kimse yoktu o yıllarda. Çünkü hikayeyi görmek, kabul etmekten daha kolaydı. Moskova'nın 100 kilometre güneyinde, ormanların içine gizlenmiş, karların arasında bir askeri tesis düşünün. O tesisteki ekranların önünde tek bir adam oturuyor. Yorgun, belki üşümüş. Rutin bir nöbet günü. En azından beklentisi bu yönde. Adamın adı Stanislav Petrov. 44 yaşında ve kariyerinin tam ortasında bir Sovyet subayı. Bu yorgun adam, o gece dünyamızda yaşayan milyarlarca insanın ve dahi sayısız hayvanın hayatını etkileyen tek bir karar verdi. Kendi başına ve sadece birkaç dakika içinde. Peki bunun karşılığında ne aldı? Sessiz bir soruşturma, kariyerini bitiren bir kınama ve erken emeklilik. Hepsi bu kadar. Kuru bir teşekkür bile yok. Peki ne oldu o gece? Stanislav Petrov kariyerini tehlikeye atacak bu kadar önemli hangi kararı verdi? Ve belki de en önemlisi, onun yerine o koltukta bir başkası oturuyor olsaydı bugün burada olur muyduk? O kırılma noktasına gidiyoruz. Bu kırılma noktasını anlayabilmek için önce o döneme bakmak gerekiyor. 1983 yılı Soğuk Savaş'ın en karanlık ve en paranoyak zamanıydı. Neredeyse tüm dünya iki devasa blok arasında gerilmiş bir ipin üzerinde yürüyormuşçasına tedirgindi. Bir yanda Amerika liderliğindeki Batı, diğer yanda Sovyetlerin başını çektiği Doğu bloğu. 1970'lerde başlayan kısa süreli yumuşama bitmişti. Silahlanma yarışı yeniden zirve yapıyordu. Taraflar artık birbirleriyle konuşmuyordu bile. Diplomasi tamamen ölmüştü ve yerini erken uyarı sistemlerine, o yılların basit algoritmalarına ve casus raporlarına bırakmıştı. İşte tam bu ortamda Moskova, Amerika'nın bir sabah ansızın kendilerini nükleer bir bombayla vuracağına ciddi olarak inanıyordu. Bir paranoya değildi bu. En azından onlar için değildi. Zaten bir süredir Ryan adını verdikleri gizli bir istihbarat operasyonu yürütüyorlardı. KGB'nin batıdaki tüm casuslarına tek bir görev verilmişti. Nükleer saldırı hazırlığının erken işaretlerini izleyin ve rapor edin. Olağan dışı askeri hareketlenmeler, diplomatik sapmalar, personel davranışlarındaki değişimler. Hepsi izleniyor, tek tek raporlanıyor ve analiz ediliyordu. Washington'dan verilecek tek bir emirle Moskova'nın ansızın vurulabilme ihtimali masadaydı ve tüm karşı hamleler planlanmıştı. Tarihçiler bu dönemi 1962 yılındaki Küba füze krizinden bile daha tehlikeli bir dönem olarak tanımlar. Dünya o günleri atlatmıştı ama en azından o yıllarda diplomasi ağır aksakta olsa işliyordu. Ama 1983'teki gerilim çok daha büyüktü. Çünkü taraflar artık birbiriyle konuşmuyordu. 1 Eylül 1983'te Sovyet hava savunması kendi hava sahasına giren bir Güney Kore yolcu uçağını düşürdü. Uçaktaki 269 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Ama uçakta Amerika için çok önemli bir yolcu daha vardı. Lawrence McDonald. Sovyet karşıtlığıyla ünlü bir Amerikan kongre üyesi. McDonald'ın o uçakta olması, bunun kasıtlı bir hedefleme olduğuna dair söylentilerin hızla yayılmasına neden oldu. Batı bloğunda öfke çığ gibi büyüdü. Doğudaysa her an bir karşı saldırı beklentisi had safhaya ulaştı. Dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan zaten Sovyetler Birliği'ni şeytan imparatorluğu ilan etmişti birkaç ay önce. Şimdi eline somut bir kozla geçmişti ve baskı her geçen gün daha fazla artıyordu. Buna bir de NATO'nun Able Archer 83 tatbikatı eklendi. Tatbikatta yaratılan senaryo öylesine gerçekçiydi ki Sovyetler bunu gerçek bir nükleer saldırının ilk hazırlıkları olarak okudu. Paranoya da iyice zirveye tırmandı tabii. Ve tam o günlerde Amerikan ABC televizyonu bir film yayınladı. The Day After. Amerika ile Sovyetler arasındaki nükleer savaşı konu alan bu film, yayınlandığı gün 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasına girdi. Nükleer savaş artık sıradan insanların bile en büyük kabusu olmuştu. İşte tam bu paranoya ikliminde ve bu gerilimin zirvesinde
Moskova'nın 100 kilometre güneyindeki Serpukov 15 tesisinde tüm alarmlar harekete geçti. Evet, 26 Eylül 1983 gecesi. Amerikan topraklarından fırlatılacak herhangi bir füzeyi anında tespit etmek üzere tasarlanmış, son teknolojiyle donatılmış bu gizli tesiste ana ekran çılgınca yanıp sönmeye başladı. Saat 00:15. Petrov'un önündeki ekran önce titredi, sonra kızardı. Sistemin bağıra çağıra anlatmaya çalıştığı şey son derece netti. Amerika Birleşik Devletleri'nden balistik füze fırlatıldı ve hızla Sovyet topraklarına doğru geliyor. Petrov dondu kaldı. Sonra bir alarm daha çaldı. Ardından bir alarm daha. Sistem, Sovyet topraklarına doğru gelen 5 füze tespit ettiğini söylüyordu. Petrov'un aldığı eğitim ve elindeki protokol son derece netti. Böyle bir durumda görevli subay komuta zincirini harekete geçirir ve bunun için de üstlerini derhal bilgilendirirdi. Bilgi hemen Kremlin'e gider ve oradan da karşı saldırı emri verilirdi. Tüm bu süreç dakikalar içinde tamamlanacak şekilde tasarlanmıştı. Çünkü gelen füzelere karşılık verebilmek için zaman çok kısaydı. Yapılan hesaplamalara göre Amerikan topraklarından fırlatılan bir füze 25 dakika içinde Sovyetlere ulaşırdı. İşte ne olacaksa bu süre içinde olacaktı. Petrov telefonu eline aldı ama kimseyi aramadı. 5 dakika boyunca ekranlar çılgın bir halde yanıp sönerken elinde telefon öylece durdu. Tesisteki diğer tüm subaylar ve erler telaşla ayağa fırlamış, komutanlarının ağzından çıkacak emri bekliyordu. Tedirgin ama tetikteydi herkes. Kurdukları sistem güvenilirdi. Uyduları yerli yerindeydi. Yazılım yeterliydi. Herhangi bir hata payı yok denecek kadar azdı. Ama Petrov inatla bekledi. Vatan haini miydi? Bu kritik göreve kadar yükselmeyi başarmış bir Amerikan casusu muydu yoksa? O anda Petrov'un kafasında tek bir soru vardı. Amerika gerçekten de gemileri yakıp böyle bir saldırıya giriştiyse neden sadece 5 füze gönderiyordu? Nükleer savaş doktrininin mantığı çok açıktı. Karşı tarafı tek hamlede etkisiz bırakmak. Çünkü yetersiz bir saldırının mutlaka karşılığı olurdu. Etkili bir saldırı içinde onlarca, hatta yüzlerce füze göndermeleri gerekirdi. Niçin 5 füze? İşte bu mantıklı gelmiyordu Petrov'a. Üstelik sistem yeniydi. Daha önce bazı yazılım aksaklıkları yaşamışlardı. Petrov komuta kademesini harekete geçirmeden önce her şeyden emin olmak istiyordu. Ama zemindeki radarlar gelmekte olan bu 5 füzeyi doğrulamıyordu. Petrov böylece kararını verdi ve tüm tesiste çılgınca yanıp sönen alarmları yanlış alarm olarak kaydedip beklemeye başladı. O 10 dakikalık bekleme süresi Petrov'un hayatındaki en uzun 10 dakikaydı. Peki Petrov neden bekledi? Ya da görevde başka bir subay olsaydı bekler miydi? Stanislav Petrov sıradan bir subay değildi. Mühendislik eğitimi almıştı ve Sovyetlerin erken nükleer uyarı sistemini hem askeri hem de teknik açıdan çok iyi biliyordu. Ekranın başında nöbet tutan bir askerden farklıydı. Sistemin nerede yanılabileceğinin farkındaydı ve bu yüzden şüphe duyuyordu. Körü körüne güvenemezdi hiçbir sisteme. Fakat böyle bir durumla karşılaşıldığında ve emin olunamadığında ne yapılacağı öğretilmiyordu hiçbir subaya. Çünkü Sovyetlere göre kullandıkları bu sistem kusursuzdu. Yanılması söz konusu bile değildi. Hata payı yoktu. Ama Petrov o gece verilen tüm emirlere karşı çıktı ve protokolden saptı. Eğer yanılsaydı Sovyet şehirleri bombanın etkisiyle buharlaşırdı ve kendisi de bir vatan haini olarak ölürdü. Ama eğer haklıysa dünyayı kurtaran adam olurdu. Yıllar sonra Washington Post gazetesi ısrarla kendisiyle görüşmek istediğinde şöyle diyecekti. İnsanlar bir savaş başlattıklarında onu yalnızca 5 füzeyle başlatmazlar. İçimde tuhaf bir his vardı. Hata yapmak istemiyordum. Bir karar verdim ve %50 şansım vardı. Neredeyse yazı tura attım. Petrov kendini bir kahraman olarak görmedi. Aksine bu durumun tamamen şansa bağlı olduğunun farkındaydı. Eğer o gece o koltuğa protokole harfi harfine uyan ve sisteme körü körüne güvenen bir başka subay otursaydı, yani o gece vardiyası bir başkasının olsaydı, çok farklı bir dünyada yaşıyor ya da hiç yaşamıyor olabilirdik. Bu hikayenin en rahatsız edici tarafı da bu zaten.
O 10 dakika geçti. Zemin radarları hala sessizdi. Ortalıkta ne düşen bir füze ne yapılmış herhangi bir saldırı vardı. Sonradan ortaya çıktı ki bir Sovyet uydusu güneş ışığının sonbahar bulutlarına belirli bir açıyla yansımasını füze fırlatması olarak analiz etmişti. Yani teknik bir kusur oluşmuştu ama zamanlama gerçekten de olağanüstüydü. Tüm işaretler birbirini takip etmiş ve neredeyse dünyayı yok olmanın eşiğine kadar getirecek bir felakete zemin hazırlamıştı. Güneş, bulutlar, yansıma ve sıradan bir yazılım hatası. Herkesin körü körüne güvendiği ve asla yanılmaz diyerek tasarlanan bu sistem doğanın basit bir ışık oyununa yenilmişti. Günün sonunda Petrov haklı çıktı. Ama haklı çıkmak onu ne kurtardı ne de ödüllendirdi. Sovyetler Birliği yönetimi yaşanan bu olayı bir başarı hikayesine dönüştürmedi. Tam aksine Petrov'a soruşturma açıldı. Gerekçe olarak da o geceye ait nöbet günlüklerinin eksik doldurulması gösterildi. Dünyayı nükleer bir felaketin eşiğinden ve muhtemel bir yok oluştan kurtaran Stanislav Petrov, basit bir evrak eksikliğinden dolayı sorgulandı. Ardından ne oldu? Olay resmi kayıtlarda örtbas edildi. Petrov ne bir terfi aldı ne de bir ödül. Kimse teşekkür bile etmedi ona. Bunun yerine daha az önemli olan pasif bir göreve atandı. Bir süre sonra da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Neden böyle oldu diye düşünmeye pek de gerek yok. Cevap basit çünkü. Kendi erken nükleer uyarı sistemlerinin yanılabildiğini, hata yapabildiğini kabul etmek, Sovyetler Birliği için hele ki Soğuk Savaş koşullarında çok büyük bir zayıflık olurdu. Çünkü tüm sistemi yanılmazlık üzerine kurmuşlardı. Eğer yanılabildiği ortaya çıkarsa hiçbir caydırıcılığı kalmazdı. Petrov ne kadar haklı olursa olsun Moskova'nın prestijine vurulmuş büyük bir darbeydi bu. Yoksa herkes kuralları hiçe saymış olsa da Petrov'un içgüdülerine güvenerek doğru yaptığının farkındaydı. Ama kurumlar kendi kurallarını ihlal eden birini affeder mi? Hele ki bu kural ihlali o kurumun bir hatasını ortaya çıkarıyorsa. Stanislav Petrov emekli olduktan sonra Moskova'nın mütevazı bir mahallesindeki apartman dairesinde yaşamını sürdürmeye başladı. Ve o sistemi geliştiren enstitüde kıdemli mühendis olarak işe alındı. Bir süre sonra eşinin rahatsızlığı nedeniyle tamamen emekliye ayrıldı ve tüm zamanını karısına adadı. Ömrünün en heyecan verici gecesini ise yıllar boyu kimseye anlatmadı. En yakınları bile onun ne yaptığından habersizdi. Ta ki 1998'de emekli bir Sovyet generali bu olayı kamuoyuyla paylaşana kadar. Hikayenin açığa çıkmasıyla birlikte Batı medyası doğal olarak bu olaya çok büyük bir ilgi gösterdi. Soğuk Savaş sona ermişti. Sovyetler Birliği çökmüştü. Ve dünyayı kurtaran adam başlığıyla birlikte Petrov'un fotoğrafları dünya gazetelerinin manşetlerindeydi. Uzun bir süre medyanın kendisine gösterdiği bu ilgiye mesafeli yaklaştı. Doğası gereği çekingen biriydi. Fakat batılı ülkeler ve medya kuruluşları peşini bırakmadı. Dünyanın ona bir teşekkür borcu vardı çünkü. Pek çok ülkeden ödüller aldı. 2006 yılında New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'nde nükleer savaşı önlediği için kendisine resmen teşekkür edildi. BBC, CNN, El Cezire gibi önemli medya kuruluşları kendisiyle röportajlar yaptı. Binlerce teşekkür mektubu geldi evine. Ama Petrov bunların hiçbirinden etkilenmedi. Verdiği röportajlarda sürekli aynı şeyi tekrarladı. Ben kahraman değilim. Sadece işimi doğru yaptım. Ama doğru işi yapabilmek için biraz şans da gerekiyordu. Bana göre en akılda kalıcı sözlerini Alman Der Spiegel dergisinde söyledi. Biz makinelerden daha zekiyiz. Sonuçta onları biz yarattık. Bu cümle çok şey söylüyor. Petrov sisteme güvenmiyordu. Ama sistemi yaratan insana, yani kendisine güveniyordu. Ve o gece bu fark her şeyi değiştirdi. 2017 yılının Mayıs ayında Moskova'daki o mütevazi dairesinde zatürreden hayatını kaybetti Petrov. 77 yaşındaydı. Ölüm haberi bazı batılı gazetelerde küçük bir haber olarak geçti. Sonra unutuldu. Soğuk Savaş bitti. Ama o çağın yarattığı silahlar, kurduğu sistemler, bıraktığı mantık hiçbiri sona ermedi. Bugün dünyada tam 9 ülkenin nükleer silahı var. Toplam 12.000'den fazla nükleer başlık. Ve bu başlıkların bir kısmı her an fırlatılmaya hazır konumda tutuluyor. Ama asıl mesele bu değil. 1983'te Petrov'un önünde
muhakemesini kullanabileceği bir alan vardı. Üstlerine telefon açıp açmama yetkisi kendisindeydi. Bu yetkiye dayanarak da düşündü, sorguladı ve doğru kararı verdi. Ama bugün askeri karar alma yetkileri giderek otomatikleşiyor. Hızı ve verimliliği arttırmak adına insanı ve insan muhakemesini aradan çıkarıyor yetkililer. Kararları yapay zekalar ve algoritmalar veriyor. Hedef noktaları ise yazılımlar belirliyor. Ve biz tüm bu sistemlere 1983'teki Sovyet subaylarının uydulara güvendiğinden çok daha fazla güveniyoruz. Peki yeni bir güneş yansıması ve yeni bir yazılım hatası olduğunda o algoritmanın karşısında durup hayır bu işte bir hata var, mantıklı değil diyebilecek biri o koltukta oturuyor olacak mı? Yoksa sistemleri o kadar otomatikleştirdik ki artık bir insanın müdahale edebileceği o 20 dakikalık boşluğu tamamen yok mu ettik? Stanislav Petrov'u anmak için bir gün yok. Adına bir meydan yok. Dikilmiş bir anıtı yok. Çoğu insan hala dünyayı kurtaran bu adamın ismini bilmiyor. Dünyanın gidişatı, tarihin akışı çoğu zaman büyük ordularla değil. Gece yarısı ormanın içindeki karanlık bir odada tek bir adamın telefon açıp açmaması kararıyla belirlenebiliyor. Petrov o telefonu açmadı ve biz hala buradayız. Bu kanal tarihin görmezden geldiği kırılma anlarını anlatmak için var. Eğer bu hikayeleri takip etmek istiyorsan abone olmak için tek yapman gereken o düğmeye basmak. Bir sonraki kırılma noktasında görüşürüz.